8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Sinan Karaca. Sinan hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. geldiniz. Nasılsın? Merhaba, teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün boy uzatmadan konuşacağız. Son zamanlarda çok da popüler oldu bir konu. İyi ki geldin, iyi ki bize anlatacaksın. Öncelikle boy uzatma ameliyatı nedir? Nasıl yapılır? Bir bunlardan bahsedersen böyle bir giriş yapalım. Ya boy uzatma ameliyatı öncelikle boyundan memnun olmayan, boy uzunluğundan memnun olmayan hastalara uyguladığımız bir cerrahi metot. Özellikle belli bir seviyenin altında boyu olanlar ve bundan dolayı bazı psikolojik travmalar geçirenler, bundan memnun olmayan insanlara boy uzatma ameliyatlarını uygulayabiliyoruz. Boy uzatma ameliyatları çeşitli metotlarla uygulanabiliyor. Ve bu metotlardan birisi intramedüler uzayan çivi dediğimiz bir metot. Peki biz bu ameliyatı nasıl yapıyoruz? Bu ameliyatı yaparken öncelikle hastanın kemiğinde ufak bir kırık oluşturuyoruz ve içine bir teleskopik çivi koyuyoruz. Bu çivinin içinde bir motor var. Bu motor uçaklardaki kapıların kapanıp açılmasını sağlayan ufak bir motor. Manyetik bir güçle çalışıyor. Dışarıdan siz bir kumandasıyla onu yaklaştırdığınız zaman adeta eskiden arabaların şeyleri vardı, bu uzayan antenleri vardı. Uzayan antenler gibi her gün uzuyor ve hastanın boyunu her gün 1 milimetre uzatabiliyor bu çiviler. Bu yeni gelişen bir metot ve günümüzde gelişen tıpla beraber Türkiye'de de biz bunu uygulamaktayız. Peki erkek, kadın yani cinsiyet bir farkı var mı bu ameliyatlar açısından? Yani cinsiyet farkı yok. Yani hem erkeklerde hem de kadınlarla güvenle uygulayabiliyoruz bu ameliyatları. Ancak tabii kadınların bir avantajı var. Topuklu ayakkabı. Yani bir şekilde bir şekilde uzatabiliyor kadınlar. Tolere edebiliyorlar kendilerini. Yani daha mutlu hale gelebiliyorlar ama erkeklerde öyle bir opsiyon yok. Hastalarımızın yaklaşık %85'i erkek, %15'i de kadın ama cerrahi teknik olarak kadın veya erkek fark etmiyor. Kemiğin uzaması her iki cinsiyette de aynı şekilde devam ediyor. Yaklaşık olarak her gün 1 milimetre bir kemikte uzayabiliyoruz. Hocam peki şimdi 1 milimetre her gün uzuyoruz. Kaç santime kadar boy uzamış oluyor bu operasyonla maksimum? Maksimum şöyle bir olay var. Yani bacağımızın boyunun uzama kapasitesi var. Yani bacak boyunun %10'u kadar bize bir izin veriyor bacak. Yani oradaki sinirlerin ve kasların da uzaması gerekiyor çünkü. Sadece kemik uzaması olmuyor bu süreç boyunca. Hem kaslar hem tendonlar hem sinirler de uzuyor. Ve buna istinaden bacak boyunu atıyorum 120 santim olan bir hastada 12 santimlik bir uzama sağlayabiliyoruz. 100 santim ise 10 santimlik uzama sağlayabiliyoruz. Genel olarak hastalar kendi bacak boylarını ölçerlerse ne kadar kapasitesi olduklarını görebilirler. Tabii ki bunu tam hasta başında değerlendirmeyle, çekeceğimiz röntgenlerle, tomografilerle beraber hastanın kendine özel bir uzama planı yapmak lazım. Bu genel bir bilgidir. Yani bacak boyunun %10'u kadar uzayabilmek genel bir bilgi. Ama hastayla beraber karşılıklı konuşup gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ona potansiyelini daha net söyleyebiliyoruz. Muayeneyle birlikte. Muayeneyle birlikte, evet. Peki hocam boy uzatma ameliyatında alt yaş ya da üst yaş sınırı var mıdır? Şimdi boy uzatma ameliyatını yapabilmek için özellikle kemiklerin artık olgunlaşması lazım. Yani çocuk yaşta bu ameliyatı yapılmıyor. Çünkü kemiğin uzama potansiyelinin bitmesi lazım. Ondan sonra bu ameliyat için bizim için bir start verebiliyoruz, başlayabiliyoruz. Peki kemik yaşı ne zaman bitiyor? Evet. Yani erkeklerde ve kadınlarda değişmekle beraber işte 17-18 yaşından sonra ve hasta reşit olduktan sonra, kendi kararını verebildikten sonra bu ameliyatları yapabiliyoruz. Ama özellikle çocuklarda çok tercih edilen bir metot değil. Çünkü çocuğun kendi zaten uzama potansiyeli hala mevcut. Eğer kemikleri olgunlaşmaması. Olgunlaştıktan sonra biz gerekli cerrahi metotlarla birlikte dediğim gibi bacak boyunun %10'u kadar yaklaşık 10-12 santim uzatabiliyoruz. Peki bir şey var mı yani herkes olabilir mi bunu? Yani olmaması gerekenler veya olamayanlar var mı? Öyle sorayım. Tabii hasta geldiği zaman hastanemizde gerekli tetkikleri yapıyoruz. Bunun içinde bazı kan tahlilleri de dahil. Metabolik kemik hastalığı olan bir hastalığı varsa veya kontrolsüz bir diyabeti varsa veya böbrek yetmezliği varsa, kemiklerin kalitesi çok iyi değilse, uzama kapasitesi azsa bu tür hastalıklar, ek hastalıklar dahilinde çok fazla tercih edilmiyor bu metot. Çünkü
şöyle bir şey var. Biz hastayı uzatırken aynı zamanda iyileşmesi oluyor. Yani bir kırık yaratıyoruz. Hastanın iyileşme potansiyelinin iyi olması lazım. O yüzden genellikle bu yaşlı 60 yaş üzerinde hastalarda çok tercih etmiyoruz. Ama şimdi 60 yaş derken öyle bir 60 yaş var ki 40 yaşında gibi kendine bakmış, onda olabilir mesela. Ama kemik kalitesi 60 yaşından sonra menopozla birlikte kadınlarda, erkeklerde antropozla beraber düştüğü için çok tercih etmiyoruz. Çünkü bu kemik uzarken aynı zamanda bir doku iyileşmesi oluyor. Hastanın vücudunun doku iyileştirme kapasitesinin iyi olması lazım. Hocam peki operasyon olduktan sonra kırık iyileşme süreci var, yani dokuyla birlikte de dediniz. Bir Evet. süreç gerekiyor. Peki bu süreçte hastanın fizik tedavi mi görüyor, yoksa evde yapması gereken egzersizler mi var? Nasıl destekleniliyor? Şimdi hastayı ameliyat ettikten sonra yaklaşık 4-5 gün hastanemizde tutuyoruz. Evet. Ve boy uzamasının nasıl gittiğini kontrol ederek bakıyoruz. Boy uzaması, yani bu kemiğin uzaması normal standart bir halde gidiyorsa hastayı biz taburcu ediyoruz. Ancak hastanın her gün fizik tedavi alması lazım. Niye? Çünkü kemikler uzuyor. Yani kemikler her gün uzuyor. Ama yan tarafta tendon var, kas var, sinir var. Bunların da bu uzamaya adapte olması gerekiyor. Bu adaptasyon her gün 1 milimetre olduğu için çok yavaş oluyor. Ama fizik tedaviyle birlikte, hastanın çok güzel göreceği bir fizik tedaviyle birlikte profesyonel ellerde hastanın mobilizasyonunda bir sıkıntı olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim size, kemikler uzuyor, aynı şekilde tendonlar, kaslar uzuyor. Bunun da beyinle koordine olması lazım. Çünkü evet, yani nörosinapsların birbirine, beyin ve kasların birbirine sinyal göndermesi lazım. Yani beyin bilecek ki oradaki kas uzuyor, ona göre elektrik üretip ona göre kasların kasılması lazım. Dolayısıyla devamlı bir alışveriş olması lazım. Ben uzuyorum, haberin olsun, ben uzuyorum, haberin olsun diye fizik tedaviyle bu nörosinapslar oluşturulup beyin kas koordinasyonu sağlanıyor. Dolayısıyla hasta yürürken sıkıntı çekmiyor. Diğer türlü fizik tedavi almazsa hasta boy uzar ama yürümekte sıkıntı çekebilir. Çünkü beyin hala kendini mesela atıyorum 1.60 zannediyor ama vücut olmuş 1.70. Onun adaptasyonunun hızlı bir şekilde olması için birbirine adapte olması lazım. Bedenle beynin. O açıdan fizik tedavi çok önemli. Yani ortalama fizik tedavi ameliyattan sonra kaç hafta sizinle oluyor? 3 ay boyunca, 3 ay boyunca bizim uzamamız bitene kontrolünüzde kadar oluyor. fizik tedavi devamlı kontrol altında ve fizik tedaviyle fizyoterapistler eşliğinde, bu işten anlayan uzman fizyoterapistler eşliğinde fizyoterapinin yapılması gerekiyor. Peki süreçte başka, yani ameliyat sonrası süreçte başka dikkat edilmesi gereken şeyler var mı? Şimdi ameliyattan sonra tabii iyileşme süreci oluyor. Yani vücutta kemik oluşuyor ve devamlı bir iyileşme süreci var. Hastanın metabolik ihtiyacı 2 kat artıyor. Yani kalori miktarı, atıyorum günlük 2000 kalori ihtiyacı varsa bir iyileşme sürecinde olduğu için 4000 kaloriye çıkıyor. 2 bacakta uzatıldığı için biraz daha fazla oluyor. Dolayısıyla diyetisyen desteği de bu dönemde şart. Protein ağırlıklı beslenmek şart. Adeta hasta tekrar ergenliğe giriyor. Yani ergenlikte nasıl böyle her şeyi yer çocuklar ama hiçbir şekilde kilo almaz. Acayip bir kalori ihtiyacı vardır. Evet. Doyuramazsınız çocukları. O şekilde bir metabolizma artışı oluyor vücutta. Çünkü orada kaslar da uzuyor. Kaslarda da bir rejenerasyon ve metabolizma artışı oluyor. Kemikte de bir metabolizma artışı oluyor. Buna istinaden de hastanın kalori ihtiyacı artıyor. Bu şekilde hem vitamin, mineral desteği, protein desteği onların dengelenmesi gerekiyor. Bu dengeyle beraber hasta takip ediliyor. Sadece fizyoterapi olarak değil, aynı zamanda diyetisyen desteği de gerekiyor. Günlük işlerine hasta fizyoterapiden sonra devam edebiliyor. Yani işte laptopuyla işlerini yapabilir, yürüyebilir. Ama bazı ilk başlarda tabii ki bir kanedyen yardımıyla, bir koltuk deneyi yardımıyla yürüyor. Onun dışında günlük işlerini aksattırmamaya çalışıyoruz. Ama her gün fizik tedavi merkezimize uğrayıp fizik tedavisini alması gerekiyor. Hocam ben şimdi genel bir soru soracağım. Hangi işlemi yaptırırsak yaptıralım, kadın olsun erkek olsun, hangi operasyon olursa olsun, ömür boyunca kalıcı mıdır? Bir daha bu operasyona gerek var mıdır? Şimdi bizim kemiği uzattıktan sonra artık kemiğin geri dönüşü yok. Yani istesek de kısaltamayız. Yani onun kararını iyi vermek lazım. Yani geri dönüşü yok bu iş. Benim boyum uzadı, ben buna Boy alışamadım. uzadı, 1.60'tım, 1.55'tim, 1.65 oldum. Artık ben tekrar eski şeyime döneyim. O çok zor bir prosedür, artık dönmem. O yüzden bu geri dönüşsüz yeni bir vücuda sahip oluyorsunuz. Yani bu biraz böyle estetik cerrahiden daha farklı biraz. Fonksiyonel bir cerrahi bu aynı zamanda. Dolayısıyla kemik uzunluğunu sağladığınız zaman yeni kemik oluşumu olduktan sonra artık sizin kemiğiniz
10 santim daha uzun. Artık Boyunuz boyunuz uzun. 10 santim daha uzun ve artık yeni bir hayata, işte yeni pantolonlarla, yeni kıyafetlerle yeni bir hayatınız olacak. Yani geri dönüşünüz pek mümkün değil. Bu geri dönüşü olmayan bir yol yani. Evet. Çok merak edilen bir şeydir hep bu tip ameliyatlarda. Bu içeriye koyduğumuz çivinin, cihazın tekrar çıkarılması gerekiyor mu? Cihazın tekrar çıkartılması prosedürü var. Ancak biz çok önermiyoruz. Çünkü bu da bir ameliyat sonuçta. Tekrar bir ameliyat ve cerrahi prosedürden geçeceksiniz. Konulan implantlar titanyumdan yapılmış, vücutla uyumlu özel implantlar. Hayatınızın sonuna kadar kemiğinizin kuvvetini artacak bir şekilde sorunsuz kalabilir. içeride kalabilir, sorun olmaz. Ama bazen hastalar diyor ki işte ben istemiyorum yabancı materyali içimde. Çıkartabiliyoruz, çıkartmakta da sorun yok. Ama bunun da bir ameliyat olduğunu ve her ameliyatta olduğu gibi ikinci çıkartma ameliyatında bazı riskler olduğunu hastayla paylaşıyoruz. Hocam peki boy uzatma ameliyatı, yani benim sık duyduğum bir operasyon değil, ilk defa burada duydum ben. Yurt dışından hasta talebi oluyor mu? Yani sağlık turizminde nasıl rağbet var mı bu operasyon için? Evet, zaten Türkiye'nin hem gelişmiş sağlık ekipleri ve sağlık kurumları sayesinde sağlık turizminde önde giden ülkelerdeniz. Evet. Bu hasta grupları genelde zaten Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Çin'den rağbet görüyor. Buradaki hem sosyal kültürel seviyenin yükselmesiyle beraber oradaki sarı ırkın biraz daha kısa boylu olmasından kaynaklı yurt dışı talepleri çok fazla var. Hatta Amerika'dan bile çok fazla talep var. Niye diyeceksiniz? Çünkü Amerika'daki yaşayan Çin kökenli bir insanın oradaki insanların arasında Dev çok insan küçük var, kalmasından evet. kaynaklı bir psikolojik travma yaşıyor ve biz Amerika'dan gelen dahi hastalar oluyor. Onları ameliyat edip boylarını uzatıp tekrar ülkelerine geri gönderiyoruz. Ve bu ameliyatların başarısı Türk hekimlerinde yurt dışına göre daha yüksek oranlarda ve maliyet olarak tabii ki yurt dışına göre daha uygun fiyatları yapılıyor. Ve yurt dışından sağlık turizmi açısından çok ciddi talep var bu konuda. Sinan, ben şunu da sormak istiyorum. Tabii yani boy uzatma yapıyoruz ama bir de bacaklar arasında fark olan insanlar var. Yani bacakları birbirine eşitlemek için de bu tip bir, yani çünkü izleyicilerden merak edecek olanlar vardır. Bu tip bir işlem yapıyor muyuz? Evet, yani bazen doğuştan bir bacaktan kısa olabiliyor. 3 santim, 5 santim. Bu 3 santimlik, 5 santimlik şey topukla veya ayakkabının altına girebilecek bir şeyle tolere edilemeyebiliyor. Ve yine cerrahi prosedürle 5 santimlik bir şeyi 50 günde eşitleyebiliyoruz. Yani bacak boy eşitleme ameliyatlarında medikal tedavi olarak da sadece bunu boy uzatma ameliyatı olarak görmemek lazım. Evet. Bacak boyunu eşitleme olarak da görüyoruz. Ama bazen hastalar diyor ki yani işte 5 santim uzatacağımıza 7 santim, 10 santim uzatalım, diğer tarafı da uzatalım, boyum da uzasın. Hem bacak boyu eşitleme hem de boy uzatma ameliyatının kombine yapıldığı ameliyatlar da var. Ama medikal tedavi olarak doğuştan bacak kısalığı olan hastalarda bir bacağın diğer bacağa eşitlenmesi konusunda tek taraflı ameliyat yapılarak bu çok başarılı bir şekilde yapılıyor açıkçası. Ya aslında daha önceden belirli kriterleri vardı. Çünkü işlem daha zordu. Özellikle cücelik adı altında bir kriter. Şu anda sağlıklı olan herkes boyundan memnun değilse ve anladığım kadarıyla tıbbi kriterlere uyuyorsa bu ameliyatı yaptırabiliyor. Doğru anlıyorum değil mi? Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani sağlık açısından da yaptıran bir hasta grubumuz var. Dediğiniz gibi cücelik, akondroplezi dediğimiz hastalıklarda belki seyredenlerimiz bazı dizilerde görmüşlerdir. İnsanları da sokaklarda görebilirsiniz. Orada o hastalığın uzaması açısından kullanılıyor, aktif olarak da kullanılıyor. Ama dediğiniz gibi sağlıklı olan, metabolizma bir hastalığı olmayan, kemik metabolizmasında sorun olmayan her bireyde bu tür boy uzatma ameliyatlarını yapabiliyoruz güvenle. Hocam peki ben tabii ki estetik, yani görsel önem verdiğim için soracağım kadınlar adına. Tabii ki erkekleri de ilgilendiren bir durum. Çünkü kişi mutsuz olduğu için yaptırıyor bunu. Yara izi nasıldır? Yani ne kadar bir alan açılıyor? İz kalıyor mu? Eski metotlarda Ve hangi bölge? Kalçadan mı yapılıyor? Diz
kısmından mı yapılıyor? Kalçadan dize kadar olan femur kemiği dediğimiz kemikte de yapılıyor. Aynı zamanda dizden ayak bileğine olan kaval kemiği, tibia kemiği dediğimiz kemikte de ikisinde de yapılabiliyor. İkisinde ayrı ayrı da yapılabiliyor. Kesilerimiz çok küçük oluyor. Eski metotlarda çok büyüktü ve bazen skar izi dediğimiz çok büyük skar izleri kalabiliyordu. Zaten kapatırken de yani o dikişleri dikerken de cilt dikişlerini özellikle intina ile estetik dikişlerle kapatıyoruz. Yani bir estetik cerrahi ameliyatta ne kadar iz kalıyorsa aynı şekilde bacakta da o kadar iz kalıyor. Ama yaptıran hastalarımızda da şöyle bir opsiyon doğuyor. Dövme ile çok Evet, estetik bir dövme şekilde. her şeyi kapatıyor. Evet, bacaktaki dövmelerle çok güzel kapatıyor. Hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Ağzına Rica sağlık. ederim. Çok İyi ki hoş, geldin. güzel bir sohbet oldu. Ben de Boy memnun uzatma oldum. ile ilgili çok bilgilenmiş olduk. 8'de Sağlık'ta konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Sinan Karaca ile boy uzatma ameliyatlarını enine boyuna konuştuk. Oldukça güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.